Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda dikişsiz iki şiş patik modelimin baştan sona sizlere anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, pembe ve mürdüm tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise böyle 2 tane kısa şiş hanımlar, 3 numara. 5 şiş patiğimde kullandığım şişlerimin 2 tanesini kullanacağım. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Patiğimize bu bilek bölümünden başlıyoruz. Ön bölümünü yapıyoruz. Burun tarafını kesip tabanına geçiyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi patiğimin hiçbir yerinde dikiş yok. Baştan sona dikişsiz yaptım. 5 şiş patik gibi oldu. Makosen patiklere de benziyor bu şekilde. Patiğimin bu kenarı böyle bu bölümü özellikle böyle dik, sıkı, sert dursun diye böyle kenar oyası da yaptım. Bu da çok yakıştı modelimize. Gördüğünüz gibi patiğimiz böyle oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen başlayalım. Bilek bölümünden başlıyoruz hanımlar. 24 ilmek atarak patiğime başlayacağım. Şöyle bir miktar ip bıraktım. İpimin ucunda 24 ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane de düğüm atayım. Burası sağlam olsun, kenar bölümü. Bu fazla ipimin ucunda hanımlar keseceğim. Kalabilir, gerçi fark etmez ama şöyle keseyim ben. Şimdi hanımlar, bu bölümde bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle bakın şöyle döndük, arka yüzdeyiz. Bir düz bir ters lastik uygulaması yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Şu düz ilmeğim, şu bir tersimi örüyorum. Yanına bir ilmek düz. Sırasıyla ilmeklerimi bir ters, bir düz olarak örüyorum hanımlar. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Devam ediyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Ve son kenar ilmeğimi ters olarak denk geldi, ters örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu defa ön yüzdeyiz. Ön yüzde hanımlar, lastiğimizi ben şöyle yaptım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde ters ilmeklerimi ters olarak ördüm. Düz ilmeklerimi örmeden, ipimi arkada örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Selanik lastik deniyor hanımlar buna. Sizler bir düz bir ters olarak örmeye de devam edebilirsiniz. Ya da iki düz iki ters lastik uygulaması da yapabilirsiniz. Artık hangisini isterseniz. Ya da haroşa da yapabilirsiniz bu bölümleri. Bu tarz lastikli hanımlar, ön yüzde düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Son kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı ön yüzde tamamladım. Arka yüzde hanımlar, ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu tarz lastiklerde işlem bu. Ön yüzde örerken ters ilmeklerimizi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak. Arka yüzde ilmeklerimi bir düz bir ters olarak örüyorum şu anda. Ve kenar ilmeğim ters denk geldi. Ters olarak örüyorum. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Bu şekilde lastiğimiz oluşuyor. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Lastiğimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Gördüğünüz üzere hanımlar, şurada bakın 2 tane düz ilmek görüntüsü oldu ön yüzden baktığımız anda. Biz bu lastik görüntüsünü hanımlar bakın ön yüzde, yani burada
4 tane düz ilmek görüntüsü olana kadar devam edeceğiz. Şu anda 2 tane düz ilmek görüntüsü var. Bakın 1 ve 2. Bu ön yüzde 4 tane düz ilmek görüntüsü olana kadar bu şekilde bilek kısmındaki lastiğimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, bu lastik bölümünü yaptım geldim. Bakın burada 4 tane lastik görüntüsü var. 4 sıra, bakın 1, 2, 3 ve 4. Lastik bölümünü bitirdik. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını ön yüzde lastik bittikten sonra düz olarak öreceğiz hanımlar. Ön yüzde modelimize başlamadan önce ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Hepsini düz örüyorum gördüğünüz gibi. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde lastiğimizden sonra 2 sıra bu şekilde örgümüzü örüyoruz hanımlar. Ön yüzde model kurulumuna başlayacağız. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi modelimi yapabilmek için bu fuşya rengi ipimi şöyle elime alıyorum. Bu ip de elimde çok az kalmıştı. Böyle bir patik yaparak değerlendirmek istedim. Hemen fuşya rengi ipimi şöyle krem ipime bağlıyorum. Bu aşamada hanımlar ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmüyordum. Fakat ip geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Şöyle ilk ilmeğimi fuşya rengi ipim ile örüyorum. Hemen yanına bir ilmek daha fuşya rengi ipim ile düz ördüm. Ardından hanımlar öndeki 2 krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelimizin 1. sırasını yapıyoruz. 2 krem ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 6 ilmek fuşya örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yanına 4 tane kremimi örmeden alacağım. 1, 2, 3, 4. Bu kenarlara hanımlar yarımşar model düşüyor. İlk başta başlarken 2 fuşya ilmeğimizi ördük. Yanına 2 krem örmeden aldık. Ardından 6 fuşya ördüm. 4 kremi örmeden aldım. Yeniden 6 ilmek fuşya örüyorum. 2, 3. Yeniden örüyorum. 3, 4, 5, 6. Sonrasında hanımlar 2 adet kremimi örmeden sağ şişime alıyorum ve kalan 2 ilmeğimi fuşya ipimle düz örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz ve 2. sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Fuşya olan ilmeğimi düz örüyorum hanımlar arka yüzde. Ön yüze ters örgü düşüyor. Yani haroşa düşüyor. İpimi arka yüze doğru kendime doğru aldım. 2 kremimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek fuşyamı düz olarak örüyorum. Ön yüze ters örgü düşüyor. Tekrar ipimi kendime doğru aldım. 4 tane krem ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek fuşyamı yine örüyorum. Tekrar fuşya ipimi kendime doğru aldım. 2 kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Buradaki fuşya ilmeğimin ilkini düz ördüm. Son kenar ilmeğimi ters olarak örüp arka yüzde 2. sıramı tamamladım. Şimdi fuşya ipimi bırakıyorum. Krem ipimi elime aldım. Modelimizin ön yüzde 3. sırasını yapacağız hanımlar şimdi. Bu sıramızda da hanımlar şöyle ki ilk 2 ilmeğimi krem ipim ile düz örüyorum. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Ardından bakın burada 2 tane krem ilmeğim var. Örmeden aldığımız. Bu 2 krem ilmeğim ile 6 tane fuşya ilmeğimin ilki. Bunları yer değiştireceğim. Krem ilmeklerim önden geçecek şekilde. Bakın fuşya ilmeğim de arkadan gelecek şekilde ilmekleri yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arada 4 tane fuşya ilmeğimi daha düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrardan bakın burada bir tane fuşya ilmeğim var. Ortada 4 tane krem ilmeğimiz var. Bu ilk 2 krem ilmeğim ile bu sondaki fuşya ilmeğimi yer değiştirerek öreceğim. Yine hanımlar önemli olan krem ilmekler önden gelecek şekilde yer değişecek. Renkli ilmek de arkadan gelecek şekilde. Bakın ilmekleri yer değiştirdim. Ardından yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Sonrasında hanımlar bakın burada 2 tane kremim. Hemen burada da bir tane fuşya ilmeğim var. Şimdi bunları yer değiştireceğiz. Yine 2 krem ilmeğim önden gelecek şekilde. Fuşya da arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla örüyorum. Ardından hanımlar burada bakın son bir fuşya kalana kadar öreceğim. Yani 4 tane fuşya ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada bir tane fuşya ilmeğim kaldı. Bu 2 krem ilmek ile de
bir tane fuşya ilmeğimi yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla örüyorum. Önemli olan krem ilmekler önden gelecek, renkli ilmekler de arkadan gelecek şekilde yer değiştirmemiz. Kalan 2 fuşya ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Ön yüzde modelimizin 3. sırasını tamamladık. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Modelimizde 4. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. İlk modelimizi bitirdik. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu defa renk değişikliği yaparak devam edeceğim. Dileyen 2 renk aynı renkte de devam edebilir. Ben şöyle pembe ipimi ekleyeceğim buraya. Ben 2 tane renk kullandım modelimde. Hani fuşya ipim biraz ağızdan yetmez diye de korktum işin aslı. Şimdi de pembe ipimi ekledim. Model kaydırmalı olarak devam edecek hanımlar. Fuşya ile başlarken ilk 2 ilmeği fuşya ipimizle örmüştük. Pembe ile başlarken de kaydırmalı bir model olduğu için bakın yine ilk ilmeğimi örüyorum. Renk geçişi olduğu için. Bu defa toplam 5 adet ilmeğimi pembe ipimle öreceğim. Şu 4, şu da 5. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek. Ardından öndeki 4 krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek pembe öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. 5 ilmek ile başladık. 4 kremimizi örmeden aldık. 6 tane pembemi örüyorum. Tekrardan 4 kremimi örmeden sağ şişime aldım. Kalan 5 ilmeğimi de pembe ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi fuşya ile başlarken 2 ilmek örüp başlamıştık. Pembe ile başlarken de 5 ilmeğimizi ördük, başladık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Pembe olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. Tekrar pembe ipimi kendime doğru aldım. 4 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar aradaki 6 pembe ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yeniden ipimi kendime doğru aldım. 4 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ve son 5 ilmeğimiz var kenarda. Yine düz olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi ters olarak örüp modelimde 2. sıramı tamamlıyorum. 2. modelimizin 2. sırasını bitirdik hanımlar. Şimdi krem ipimi alıyorum. Modelimizde 3. sıradayız. Burada hanımlar ilk 4 ilmeğimi öreceğim. Yani burada bir pembe kalana kadar krem ipimle düz örüyorum. Yine ilk ilmeğimi ördüm ip geçişi olduğu için. 3, 4. Bakın burada bir tane pembem kaldı. Bu 2 tane krem ile bir pembemi yer değiştireceğim. Bakın yine krem ilmeklerim önden gelecek şekilde yer değiştirme işlemini yaptım. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi örüyorum. Hemen yanında 2 tane daha krem ilmeğim var. Bu defa bu 2 krem ile bir pembe ilmeğimi yer değiştiriyorum. Önce pembe, sonra da 2 krem ilmeğimi örüyorum. Şimdi hanımlar arada 4 tane, bakın burada 5 tane pembem kaldı. Bunun 4 tanesini öreceğim. Bu son bir tanesini de yer değiştirme işleminde kullanacağım. Şimdi 4 tane pembemi örüyorum. Bakın burada bir pembem kaldı. Bu 2 krem ile bir pembeyi yer değiştiriyorum. Ardından yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bakın burada 2 tane kremim kaldı. Bu 2 kremi de hemen solundaki bir pembe ile yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bu şekilde. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüp ön yüzde 2. modelimin 3. sırasını tamamlıyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın şeklimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi de arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde 4. sıradayız. 4. sırada yapacağımız hiçbir şey yok. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Modelimiz bundan ibaret hanımlar. Bir diğer modelimizde yine fuşya ipimizle yapacağız. 1. modeli nasıl yaptıysak 3. modeli de aynı şekilde kuracağız. Kafanız karışmasın diye ilk sırayı zaten sizlere göstereceğim şimdi. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa tekrar fuşya ipimi alıyorum. Pembeden sonra tekrar fuşyaya geçtim. Bu aşamada fuşya modelimi nasıl yaptıysam yine aynı şekilde yapacağım. Fuşya renk modelimiz aynı hizadan yapılıyor hanımlar, gördüğünüz gibi. Pembe modelimiz de aynı hizadan yapılıyor. Sayılar aynı. Gösteriyorum yine. İlk 2 ilmeğimi yine fuşya ipimle düz öreceğim. Şu 1. ilmeğim,
Şu da ikinci ilmeğim. Fuşyadan sonra 2 ilmek kremimi örmeden almıştım ilk modelimde. Yine aynısını yapıyorum. Yanına 6 ilmek fuşya örüyorum. 3, 4, 5, 6. 4 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan 6 ilmek fuşyamı örüyorum. 3, 4, 5, 6. Hemen yanına 2 ilmek krem örmeden aldım ve son 2 ilmeğimi fuşya ipimle düz olarak ördüm. Ön yüzde birinci sıramı tamamladım. Yeniden arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Fuşya ilmeğimi düz ördüm. 2 tane kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum ve buradaki 6 adet fuşya ilmeğimi yine düz olarak örüyorum hanımlar. Yine ipimi kendime doğru aldım. 4 tane kremimi örmeden alıyorum. Yine öndeki 6 tane fuşya ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüze ters örgü görüntüsü düşüyor. Haroşa düşüyor. Tekrar ipimi kendime doğru aldım. 2 kremimi örmeden alıyorum ve şişimde kalan 2 ilmeğimi de fuşya ipimle örüyorum. Son kenar ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum hanımlar. Şimdi geri döndük. Tekrardan ön yüzdeyiz. Krem ipimi alıyorum. Modelimde 3. sıramı yapacağım. Bu sıramda hanımlar ilk 2 fuşya ilmeğimi yine düz örüyorum. Ardından burada 2 tane krem ve hemen solunda bir tane fuşya ilmeğim var. Bu ilmeklerimi yer değiştirerek örüyorum bu şekilde. Bakın. Önce yer değiştirdiğim fuşya ilmeğimi ördüm. Ardından 2 kremimi örüyorum. Şimdi ortaya 4 tane fuşya ilmeğimi krem ipim ile düz öreceğim. Bakın burada bir tane fuşya ilmeğim kaldı. Bunu da solundaki 2 krem ile yer değiştirerek örüyorum. Yine yer değiştirme işleminde hanımlar krem ilmeklerim önde olacak. Renkli ilmeğim de arkada olacak. Tekrar burada 2 tane krem, bir fuşya ilmeğim var. Yine bunları da yer değiştiriyorum. Ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Şimdi buraya 4 ilmek kremimi örüyorum. Şimdi hanımlar bakın burada bir tane fuşya, hemen solunda da 2 tane krem var. Şimdi bu ilmekleri yer değiştireceğim. Bakın krem ilmeklerim önden gelecek şekilde. Renkli ilmeğim de arkadan gelecek şekilde. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Kalan 2 fuşya ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. 4. sırada ilmeklerimizin tamamını arka yüzde ters olarak örüyoruz. Hanımlar böylece 4. modelimizi de tamamlamış olduk. Gördüğünüz üzere arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Ön yüzde bir diğer modelimize geçeceğiz. Pembe ile devam edeceğiz. Bir fuşya bir pembe olacak şekilde devam ettireceğiz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu defa pembeye geçiş yapıyoruz. Bunu da hanımlar ilk sırasını göstereceğim. Devamını göstermeme gerek yok. Anlaşıldı diye umuyorum. Pembe modelimizi yaparken hanımlar şöyle yapmıştık. İlk 5 ilmeğimizi pembe ipimizle örmüştük. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5. Yanına 4 ilmek kremi örmeden almıştık. Ardından 6 ilmek pembe örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tane krem ilmeği örmeden almıştık ve son 5 ilmeği de pembe ipimizle düz örmüştük. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar kafanız karışmasın diye 4. modelin yapılışını da gösterdim. Bu modelimizde hanımlar belirttiğim gibi pembe modelimiz, bakın şöyle baktığımız anda fuşya modelimiz aynı hizada gidiyor. Aynı sayılarla pembe modelimiz de aynı hizada aynı sayılarla gidiyor. Ben bu şekilde hanımlar toplamda bakın 4. modeli birlikte başlattık. Toplamda 8 model yaptım. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlardan 4 tanesi fuşya, 4 tanesi de pembe olacak şekilde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi hep birlikte burada 8 tane modelimiz olana kadar modelimizi tamamlayalım, gelelim. Sonra da patiğimizin burnunu birlikte kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, ben patiğimin bu üst bölümüne toplamda 8 tane modelimi yaptım ve geldim gördüğünüz gibi. Sonuncu modelimin de 4. sırasını arka yüzde ördüm, yeniden ön yüzdeyiz. Burun kesimine başlamadan önce hanımlar ilmeklerimizin tamamını ön yüzde düz olarak öreceğiz. Tamamını ön yüzde düz örüyorum. Bu
Bu şekilde hepsini ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldiğimiz anda burun kesimine başlayacağız. Model bitiminde ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Şimdi kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Kesimlerimizi sağ ve sol kenardan yapacağız. Şöyle ki öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen ardından öndeki 2 ilmeğimi birlikte, bakın 2 ilmeğimi aynı anda keserek örüyorum. Sağ tarafta ilk kesimimi yaptım. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Pardon, şöyle. Son 3 ilmeğimi kalana kadar ördüm. Burada hanımlar ilmeklerimizi sola doğru kesim yapmıştık. İlmekleri aynı anda örmüştük. Kesim yerlerimiz düzgün düşsün diye burada da sağa doğru kesim yapacağız. Şöyle içten girerek de kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getiriyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. İlk kesimimizi yaptık hanımlar. Şişimizde şu anda 22 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde kesim işlemi yok. İlmeklerin tamamı ters örülüyor hanımlar. Hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki 2 ilmeğimi birlikte şöyle keserek örüyorum. Ardından yine son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani hanımlar kesim işlemini sağ tarafta kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmek üzerinden yapıyoruz. Bir de sol tarafta son 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öndeki 2 ilmeği kesiyoruz hanımlar. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Burada da yine ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip ikisini birlikte sağa doğru kesim yapıyorum. Bu kesim yerimiz hanımlar burun kısmında. Burada düzgün düşsün diye böyle sağa ve sola doğru kesimlerimizi yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi yine düz ördüm. Şişimizde 20 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde kesme işlemi olmadığı için ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Kesim işlemini hanımlar böyle yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Kesimlere devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki 2 ilmeğimi hanımlar birlikte keserek örüyorum. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Böylece 18 ilmeğimiz kalacak. Şimdi böyle bir tüy çıktı. Neyse orayı şöyle alayım hanımlar, keseyim. Şöyle. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip sağa doğru kesimimi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Burun kesimini hanımlar böyle yapıyoruz. Şimdi arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan aynı şekilde. İlk 3 kesimimizde olduğu gibi kesimlere devam edeceğiz. Biz bu kesme işlemini hanımlar şişimizde 12 ilmeğimiz kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte şişimizde 12 ilmeğimiz kalana kadar burun kesmemizi yapalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin burnunda 12 ilmeğim kalana kadar bu şekilde kesimlerimi yaptım. Arka yüzde de 12 ilmeğimi ters ördüm geldim. Şimdi patiğimizin burun tarafından itibaren başlayarak böyle tabanını yapacağız hanımlar. Patiğimizin böylece tabanını da üstüne ekleyeceğiz örerken. Hani dikişe de gerek kalmayacak böylelikle. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Hem ilmek sayılarımız artacak hem de patiğimizin tabanı üst tarafına eklenecek. Bakın hanımlar, şu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartacağım. Bakın. İlk kenar ilmek yeri olarak ilk şuradan girerek başlıyorum. Şuradan. Şişime buradan takıyorum. Bir adet ilmeğimi çıkarttım. Gördüğünüz gibi ön yüzde. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz hanımlar. İlk ilmeğimizi bu sağ taraftan, ikinci ilmeğimizi de bu sol kenardan çıkarıyoruz. Kenar ilmeğinin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Şişimdeki 12 adet ilmeğimi düz örüyorum şimdi.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi de buradaki kenar ilmek yerine bakın. Kenar ilmek yerimiz belli burada. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Buradan da bir adet ilmek çıkartıyorum. 12 ilmeğimiz vardı. Bir ilmek sağdan bir ilmek de soldan çıkarttık. 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Kenar ilmeğimi böyle örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Yine ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgüye devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Devamlı olarak ön yüzde ilmek çıkartmalara devam edeceğiz hanımlar. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. Aynı yere tekrar girmiyorum ya da kenar ilmek yerini atlayıp bir sonraki yere yerden ilmek çıkartmıyorum sırasıyla. Sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimin tamamını örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de bu sol taraftan ilmek çıkaracağım. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. 14 ilmeğimiz vardı. Bir ilmek sağdan bir de soldan çıkarttık. 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzde. Patiğimizin tabanı bu şekilde ilerliyor hanımlar. İlmek sayılarımız artıyor. Şimdi geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Hemen sağ kenara şişimi taktım. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine bir adet ilmek çıkarttım. Şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğime kadar öreceğim. Sonra sol kenardan da sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir adet ilmek çıkartacağım. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Burada sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya giriyorum. Bir adet ilmek yine buradan çıkarttım. Gördüğünüz gibi hanımlar patiğimizin tabanına geçtik. Burun kısmı bu şekilde oluştu. Hanımlar bu modelli olan bölüme kadar bakın renkli kenar ilmek yerine kadar yanlardan bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Burada size anlatacağım küçük bir detay var. Öncelikle tabi buradaki renkli kenar ilmek yerine kadar yanlardan ilmek çıkartarak örüp gelelim, sonra buluşalım. Evet hanımlar, bu renkli kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ilmek çıkartarak ördüm geldim. İlmek sayıları her defasında artacak hanımlar. Artırma işlemine yine devam edeceğiz. Şöyle ki bakın renkli kenar ilmek yerlerine geldim. Bu bölümde yapacağımız işlem şöyle. Bakın bu taraflara baz alacağız hanımlar. Bu. Hani şu ip geçişi olan yerleri değil. İp geçişi modelimizi yaparken hanımlar bu ip geçişi olan bölümlerde yani buralarda ben sonucu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Fakat bu ip geçiş yerlerinde ilk ilmeklerimizi de ördük. Burada bakın 2 tane pembe kenar ilmek görünüyor. Bu tarafta da bir tane görünüyor. Biz bu ip geçiş olan yerlerini değil bu tekli olan yerleri baz alarak yapacağız hanımlar. Buralara göre yapacağız. Hani burada 2 tane pembe kenar ilmek yeri olabilir. Fakat biz bir tanesine girip şöyle birinden ilmek çıkaracağız. Hani 2 tane birden çıkartmayacağız. Patiğimizin tabanı yoksa düzgün düşmez. Burada dediğim gibi ip geçişlerinde ilk ilmeklerimizi ördüğümüz için burada fazla gibi görünebilir. Sonrasında hanımlar yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Artırmalara devam edeceğiz. Bilek bölümüne kadar o lastik bölümüne kadar bilekteki oraya kadar bu şekilde artırmalara devam edeceğiz yine. Bakın sıra sonuna kadar örüyorum ilmeklerimi düz olarak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Burada bir tane kenar ilmek yeri var pembe. Pembeye giriyorum. Bir sonraki sırada krem olan yere gireceğim. Geri döndük yine hanımlar. İlmek sayılarımız her defasında ikişer artıyor. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Burada ilmek sayıları arttıkça ilmekler şişte çok sıkışık duruma gelecektir hanımlar. Ben normalde sıkışık olsa bile örebiliyorum, fark etmiyor. Fakat öremem diyenler için de şimdi bir yöntemim olacak, onu da göstereceğim. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyoruz ön yüzde. Bir önceki sırada bakın pembeden ilmek çıkartmıştık. Burada 2 tane krem kenar ilmek yeri var. Fakat biz bir tanesinden ilmek çıkaracağız. Bakın çünkü karşıda da bir tane krem kenar ilmek yeri var. Böyle. Buradan da şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğin iki kanadına girip şöyle ilmeğimi çıkarttım. Yine ilmeklerimi hanımlar böyle düz öreceğim. Gördüğünüz üzere ilmek sayıları artıyor ve ilmekler bir süre sonra bayağı bir sıkışık hal alacak. Ben dediğim gibi sıkışık da örebiliyorum, artık alışmışım. Hani sıkışık öremem diyenler hani misin alışışa geçebilirler.
Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın buradaki krem kenar ilmek yerine de karşılıklı eşit olarak ilmek çıkarıyorum. Buradan da ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum. Bakın buralarda birer tane kenar ilmek yerleri var. Buraları baz alacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüze döndüğümüz anda da hanımlar buradaki ilmeklerimizi 2 şişe böleceğim artık. 2 şişe ayıracağım. Hani rahat örebilmek için, rahat örebilmek isteyen hanımlar için. Normalde ben diğer patiğimi böyle 2 şişe olarak yaptım tabanını. Hani dediğim gibi ilmekler bir süre sonra sıkışmaya başlayacak. Çözümü de öyle bulabilirsiniz. İlmekler sıkıştıktan sonra hanımlar yapacağınız işlem şu olacak. Varsayalım buralara kadar geldiniz ve şişinizdeki ilmek sayıları da arttım. Yapacağınız işlem şöyle olacak. Bakın burada da 2 tane fuşya kenar ilmek yeri var. Fakat ben birine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum şöyle. Bu şekilde. Ardından bu şişimdeki ilmeklerin yarısını hanımlar bu şişimde öreceğim. Ortalama şöyle göz kararı yarısına kadarını öreceğim. Hani şimdi değil ama bu bir süre sonra hani buralara kadar geldiğinizde ilmek sayıları artınca böyle yöntem uygulayabilirsiniz. Ya da sıkışık örebilen varsa, ilmekler birbirine girmiş şekilde örebilen varsa öyle de yapabilirler. Bakın biz bir kısmını bu şişimle ördüm. Tabanındaki ilmekleri böyle 2 şişe paylaştırabilirsiniz. Ya da misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilir hanımlar. Hani bu da size bir püf nokta olsun. Sıkışık yapamayanlar için. Sonrasında karşı tarafta fuşya kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştım. Burada da bakın fuşya olan yere giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin tabanı bu şekilde ilerleyecek hanımlar. İlmek sayıları her defasında artacak. Ben bu artırma işlemini hanımlar bakın. Bu son fuşya kenar ilmek yerine kadar yaptım. Yani buralara kadar artırma işlemini yaptım. Bu lastik bölümünde artık ekleme işlemini bıraktım. Bakın. Buraya kadar yaptım. Bu lastik olana kadar bu son fuşya kenar ilmek yerine kadar yanlardan ilmekler çıkartmaya devam ettim. O zamana kadar da hanımlar şişimde toplamda 56 adet ilmeğim oldu. Belki sizinki 58 çıkacak, belki 60 çıkacak, belki 54, belki 50 çıkacak. Bu sizin sayılarınıza göre tabii ki elbette değişiklik gösterebilir. Ben toplamda 56 adet ilmek çıkarttım. Patiğimde şekilde görüldüğü gibi böyle durdu hanımlar. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi bu lastik bölüme kadar, buraya kadar hanımlar, bu renk son renkli kenar ilmek yerlerine kadar kenarlardan bu şekilde sizlere tarif ettiğim gibi ilmeklerimizi çıkartalım ve gelelim. Sonrasında patiğimizin bu arka bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar, patiğimin bu taban bölümünü ördüm ve geldim. Tamamına hanımlar burada 56 adet ilmeğim oldu. Sonrasında 56. ilmeğimi bu sol taraftan çıkartmıştım. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters ördüm geldim. Şimdi patiğimizin bu arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız hanımlar. Bu arkalarda şu kenarlarda buralarda 6'şar ilmek haroşamız var. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenardaki toplam 6 ilmeğim haroşa olacak hanımlar. 6 ilmeğimi böyle düz örüyorum. 4 oldu. 5, 6. Devamında hanımlar ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Kenarlara 6'şar ilmek haroşa yapacağız. Artık böyle ilmeklerimiz artmayacak hanımlar. 56 ilmek üzerinden patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi düz öreceğim. Patiğimizin arka bölümünü yapıyoruz şu anda. Hani dediğim gibi sizin ilmekler belki 58 çıktı. Hani sayılarınıza göre değişiklik gösterebilir. Belki 60 çıkar. Hani belki daha az çıkar. 52, 54, 50. Yani bu tamamen sayılarınıza göre, ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde ilmeklerimi gördüğünüz gibi bakın son 2 ilmeğime geldim. Yine haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyiz. Kenardaki 6 adet haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmek. 3 oldu. 4, 5, 6. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters öreceğim hanımlar. Patiğimizin arka bölümünü böyle yapacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 6'şar ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bu şekilde patiğin arkasını tamamlayacağız. Bir diğer şişime geçtim.
Ama buradaki ilmeklerim de dilerseniz bakın şöyle sıkışık halde tek şiş üzerinden de örülebilir. Rahat örmek istiyorum derseniz de benim gibi böyle ilmekleri iki şişe ayırabilirsiniz. Artık tamamen nasıl kolayınıza giderse o şekilde devam edersiniz hanımlar. Yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için sadece son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 6 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için düz örüyorum. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 6'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz bu şekilde. Hanımlar ben bu patiğimin bu arka bölümüne toplamda haroşa sıralarını sayacak olursak 14 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza deneyin. Arkası topuğunuzun kenarına gelene kadar yapın. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız çok daha iyi doğru sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayıp gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Buraya 14 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol taraftaki şişime, ön yüzden baktığımız anda sol taraftaki şişime 24 adet ilmeğimi ayırdım. Hanımlar şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 6 adet haroşa ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. 6 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 6 haroşamı örmüştüm. 7. ilmeğim 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Zaten buraya da 24 ilmek ayırmıştık sol tarafa. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesim yaptık. Topuğumuz için orta kısımda da 7 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer eksilecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için 6 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde bakın son 6 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. 6 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. örerken öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Topuğumuz için hanımlar bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi, 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi bu 6 ilmeğimiz bitene kadar örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim ve geldim. İlk başta buraya 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ şimdi de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi bu aşamada yapacağımız işlem şu. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da olacak şekilde dışarı böyle ikiye katlıyorum. Tığımı elimde kesimime başlayacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle devam ediyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Tekrardan yine aynı şekilde benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinci ilmeği ilkin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum artık ve buraya bir tane sıkı zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Bu şekilde patiğimizin topuğunu tamamladık. Hemen ipimi de gizleyeceğim patiğimin arkasına. Ön yüze çıkıp da çirkin bir görüntü oluşturmasın diye bu şekilde gizleme işlemini yapıyoruz.
Hemen topuğumuza bakalım. Böyle aynen 5 şiş patik topuğu gibi çok şık ve sade oldu. Hanımlar, dilerseniz patiği böyle sade de kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi böyle kenar oyası da yapabilirsiniz. 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Öncelikle açık pembe ipim ile başlayacağım kenar oyama. Bir adet ilmek oluşturuyorum. İlk topu kestiğimiz yerden itibaren ilmeğimi buraya sabitleyip kenar oyama başlıyorum. Hanımlar, sık iğne yöntemiyle kenar oyamızı yapıyoruz. Bakın, sıradaki kenar ilmek yerine batıp sık iğnemi yapıyorum. Kenar ilmek yerimiz burada hanımlar. 2 kanadına birden batıyorum. Sık iğnemi oluşturuyorum. Çok sıkı bir sık iğne yapmayalım. Hafif esnek yapalım hanımlar. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak bu şekilde sık iğnemizi oluşturacağız pembe ipimiz ile. 2 sıradan oluşan kenar oyamızın ilk sırası böyle yapılıyor. Devam ediyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine batıyorum. Bakın. Buraya da battım. Şimdi hemen şu kenara geçiş yapıyoruz. Bakın hanımlar, kenardaki ilmek yerlerine batıyorum sırasıyla. Kenar ilmek yerleri zaten belli. En son tepedeki kenar ilmek yerine battım. Sonrasında hanımlar bu tepeye çıktık artık. Sık iğneye devam ediyoruz. Hanımlar, bu aşamada bu tepe bölümünde hemen öndeki kenar ilmek yerine değil de bir arkadakine batalım. Bu tam tepede, bilek bölümünde. Hani burasında çok böyle pot bir görüntü oluşmasın diye bakın bir tane atlayarak sık iğnemize devam edeceğiz. Sıradakine değil, bir sonrakine batarak. Buradaki sık iğnemizi böyle yapacağız. Burası daha düzgün dursun diye. Şimdi hanımlar, buralarda yine bir sıra atlayarak tepedeki kenar ilmek yerlerine batarak sık iğnemizi yapalım. Ardından yine devamında hemen sıradaki kenar ilmek yerine teker teker batarak yine sık iğnemizi yapalım. Ta ki başlangıç yerine kadar gelelim. Bu şekilde tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, başladığım yere kadar bu şekilde sık iğnelerimi yaptım. Sonra buraya bir tane zincir çekip pembe ipimi kesiyorum. Hemen pembe ipimin ucunda şu arka ilmek yerlerinden geçirerek böyle gizleyelim. 2 tane ucumuz vardı. İkisini birden şöyle gizleyelim hanımlar. Bu ip gizleme işi önemli. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün hanımlar. Buna önem verelim. Şimdi ikinci sıramıza gideceğiz. İkinci sıramızda da fuşya ipimi kullanacağım hanımlar. Patiğimin önünde kullandığım renklerimi kenar oyamda da kullanıyorum. Yine fuşya ipimle de şöyle bir adet ilmek oluşturuyorum. Bu defa ters sık iğne yapacağız. Hemen buradaki sık iğnenin içine girerek şöyle ilmeğimi buraya sabitliyorum. Hanımlar, ters sık iğneyi şöyle yapıyoruz. Geri geri gideceğiz. Bakın, bir arkadaki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir arkadaki sık iğnenin içine giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Tersten gidiyoruz hanımlar. Bakın, bir gerideki sık iğnemin içine giriyorum. İlmek çıkarttım. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Geri geri gidiyoruz hanımlar ters sık iğne yönteminde. Bu şekilde. Bakın, bir sonraki sık iğnenin içine giriyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini topluyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini, bu önü dahil dolanıp gelelim. Bu ilk başladığımız yere kadar aynı şekilde yapalım. Evet hanımlar, başladığım yere kadar oyamı yaptım, geldim. En son buraya bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum artık. Yine bu ipimin ucunda arka ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Şöyle şu pembemizin ucunda daha iyi bir gizleyelim. Bu şekilde. Şurada da ucumuz var. Bunu da şöyle alalım hanımlar. Patiğimizin temizliği açısından önemli. Bu düzen açısından. Evet hanımlar, kenar oyamızı da böylece bitirdik. Patiğimiz şekil itibariyle böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim. Bu şekilde daha iyi anlaşılacaktır duruşu. Ayakta böyle çok rahat duruyor. 5 şiş patik gibi, dikiş olmadığı için hiç batmıyor, rahatsız etmiyor. Gayet kullanışlı, hoş bir patik oldu. Evet, patiğimizde bakın şöyle giydirdim. Hemen ön bölümü de bakın. Sık iğnelerden sonra, kenar oyasından sonra önü çok sert, düzgün duruyor. Şöyle göstereyim. Patiğimizin tabanı, şöyle topuk bölümü gayet güzel, muntazam. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.